Sevgili seyirciler, 23 Nisan'da çocuklar caddeleri, sokakları dolduruyor dedik ama hastanede geçirmek zorunda olan çocuklarımız da var elbette. İşte Türk Kızılay Kastamonu'da bir oyun alanı kurdu onlar için. Hemen arkadaşımız Birgül Yazıcı'ya dönelim biz de. O oyun alanında çocukların 23 Nisan'ı nasıl kutladığını soralım Birgül. Canan Rençper, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için aslında çocuklar günler öncesinden bir hazırlık yaptılar. Okullarda bu etkinliklerde hazırladıkları şiirleri, şarkıları ve dans gösterilerini sergileyeceklerdi ama bazı çocuklar hastalandıkları için okullarında yapılan bu etkinliklere katılamadılar. Türk Kızılay çocukların bayramı coşkuyla kutlayabilmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nde bir organizasyon gerçekleştirdi ve burada bayramı kutlamak isteyen çocuklar için bir parkur kuruldu. Aslında hasta çocuklarımızdan biri de Semih günler öncesinden bir 23 Nisan şiiri hazırlamıştı. Bu etkinlik dolayısıyla şiirini bizim için seslendirecek öncelikle. Semih, çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük bir hazırlık yapmıştım bayramın için ama bizim için şiirini tekrardan okumak ister misin? Evet. Seni dinleyelim Semih. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Çok teşekkür ederim Semih. Aslında Kastamonu Devlet Hastanesi'nin çocuk servisi bölümünde Semih gibi hasta yatan birçok çocuk var ve bunun için Türk Kızılay anlamlı bir etkinliğe imza atmıştı demiştik. Çocuklar için özenle hazırlanan hediyeler teker teker paketlendi. Çünkü buradaki çocuklarımız hasta olduğu için steril bir ortamdan geçirilen hediye paketleri kişiye özel olarak hazırlandı ve çocuklarımıza dağıtılmaya başlandı. Aslında burada çocuk servisine doğru ilerleyecek olursak burada daha coşkulu bir etkinlik var. 0-15 yaş arası çocukların bulunduğu bir servisteyiz aslında. Burada 23 Nisan için Türk Kızılay'ın etkinliklerini ekranlarınıza getiriyoruz. Çocukların bu bayramı da aslında arkadaşlarından uzakta ve mutsuz geçirememesi için yapılmış bir Türk Kızılay etkinliğiydi. Çocuklar için önce yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Onların etkinliğe hazırlanabilmesi için, bayrama hazırlanabilmesi için bayramlıkları giydirildi ve servislerinden çıkarıldılar. Aslında birçok çocuk burada kendileri için hazırlanan oyun parkında ve spor parkurunda da eğleniyor. Şu an yüz boyama etkinliklerini görüntüleyebiliyoruz. Her bir çocuğumuz maalesef ki 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kaldı. Kimi gripti, kimi ise bir ameliyattan çıkmıştı ama bu bayramı yalnız ve arkadaşlarından uzak geçirmiyorlar Türk Kızılay sayesinde. Günlerdir evlerinden çıkamamışlardı ve günlerdir parka gidememişlerdi. Bu yüzden onlar için özel bir parkur kuruldu. Salıncaklar ve kaydıraklar getirildi. Egzersizlerini güzel yapabilmeleri için parklardan uzak olsalar da hareketlerine devam etmeleri için burada bir etkinlik var. Gördüğünüz gibi el-göz koordinasyonlarının sağlıklı olabilmesi için minik çocuklar da bu parkurlardan geçiriliyor. Aynı zamanda palyaçolar da var. Onların bu coşkuyu yaşayabilmeleri için kendileri için hazırlanan 23 Nisan pastasını birazdan kesecekler. Küçük çocukların buradaki renkli etkinliğini görebiliyorsunuz. Genç Kızılay ekipleri kendi alanında uzman oldukları sporları burada gerçekleştiriyorlar ve çocukların yalnız başına kalmaması için bu etkinliği daha keyifli hale getirebilmek için bir mücadele sergiliyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hastanede olan çocuklar için ise Türk Kızılay'ın Kastamonu Devlet Hastanesi'nde hazırladığı organizasyondan minik bir görüntüyü ekranlarınıza getirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyelim. Sözü Kastamonu'dan size bırakalım.